Ülkemizde normalleşme sürecine girdiğimiz bu günlerde AVM'leri, berberleri, restoran ve kafeleri, spor salonlarını, hatta tatilimizi nerede ve nasıl yapacağımızı ve yeniden uçaklara binmeli miyiz'i konuşmaya başladık. Ama bugün bahsedeceğim konuyu özellikle konuşmam gerektiğini ve özellikle önem vermem gerektiğini düşünüyorum. Covid-19 ile mücadele ettiğimiz geçmiş aylar boyunca eminim ki pek çoğunuz gerek ilk dönemlerde görülen hastane yoğunluklarından çekindiniz, gerekse ev izolasyonları şartlarını eksiksiz yerine getirmek istediniz ve çok acil olduğunu düşünmediğiniz için hastane randevularınızı ertelediniz. Hatta belki de doktorlarınız bile ya bu hastalık için şu anda gelmenize gerek yok dedi. Dijital ortamda sizlerle birlikte hastalığınızı tartıştı, konuştu. Üstelik Covid-19 dışındaki bir muayene için hastaneye gitmekten çekinmek, ertelemek sadece bizim ülkemizde değil, tüm dünyada karşılaştığımız bir davranış oldu. Hatta bununla ilgili yayınlar da yayınlandı. Yakın zamanda Amerikan Kardiyoloji Dergisi bir makale yayınladı. Yani bir literatür yayınladı. Ve şaşırtıcı bir şekilde kalp krizi şikayetiyle hastaneye başvurma oranının %40 oranında düştüğüne yer verildi. Yani bu insanlar acaba kalp krizi geçirmiyorlar mıydı? Yoksa acaba farkında olmadan dışarıda geçirip belki de hayatlarını mı kaybediyorlardı? Amerikan Acil Hekimler Koleji ve özel bir teknoloji şirketiyle yaptıkları bir ankette hastaların çoğunlukla evde kalmayı tercih ettiklerini ortaya çıkardılar. Ankete göre her 5 yetişkinden 4'ü acile gitmeleri durumunda Covid-19 ile enfekte olmaktan korkuyor. Bunların yarısı da doktorlarının şikayetleriyle ilgilenmeyeceğini düşünüyorlardı. Katılımcıların 4'te 3'ü ise hastaneye giderek sağlık çalışanlarının işlerini zorlaştırmaktan çekiniyor. Salgın döneminde sağlık çalışanlarının üzerindeki yükün hiç olmadığı kadar ağır olduğu doğru. Ancak acil durumlarda hastaneye gitmeyi ertelememeniz gerekiyor. Sağlığınızda meydana gelebilecek ani ve endişe verici değişiklikler görmezden gelinmemesi gerekiyor. Zira bir doktor olarak hastaneye başvurmakta çok geç kaldığı için hayatını kaybedenleri de gördüğümü üzülerek belirtmek istiyorum. Hatta o kadar ilerlemiş vakalarla da karşı karşıya kalınıyor ki belki de tedavi olabilecekken tedavi edilemez noktaya gelen hastalıklarla karşı karşıya kalıyoruz. Unutmayın ki hem özel hem devlet hastanelerimizde hijyen kuralları oldukça sıkı takip ediliyor. Bu konuda işimizi asla şansa bırakmıyoruz. Düzenli olarak temizlik ve dezenfekte çalışmaları yapılıyor. Doktorlardan temizlik personeline kadar tüm çalışanların maske ve görev alanlarına göre diğer koruyucu ekipmanları kullanma zorunluluğu var. Sadece bu da değil. Hepsi tepeden tırnağa, yani aşağı yukarı hastane içerisindeki çalışan tüm personel tamamen eğitimli durumda. Yani bir pandemi döneminde hastalığın nereden gelebileceğine, kimlere bulaşabileceğine, nerelerde nelere dikkat edilmesi gerektiğine kadar her şey en ince detaylarına kadar düşünülmüş, planlanmış ve gerekli aksiyonlarda alınmış durumda. Dolayısıyla hastanelere giren herkesin de yine maske kullanması zorunlu. Ama unutmayın ki Covid-19'a yakalanma korkusu nedeniyle hastaneye gitmemeniz sağlığınız üzerinde kalıcı hasarlar bırakabilir ya da hayatınıza mal olabilir. Ayrıca elimize geçen son verilere baktığımız zaman Covid-19'un pek çok farklı belirtisi var. Örneğin çocuklarda uzun süre düşmeyen ateş, 30-40 yaşları arasındaki genç insanlarda görülen ani felç yani inme durumları, ayak parmaklarında oluşan şişme gibi nadir ve olası etkileri de var. Hatta parmaklarda bazen morarmalar bile yayınlandı. Bu nedenle Covid-19 şüpheniz olması bile doktora gitmenize sebep olan rahatsızlığınız belki de erken teşhis için sizlere yardımcı olacak. Yani hastaneye hangi amaçla gelinirse gelinsin herkes kontrolden geçiliyor. Şikayetleri sorgulanıyor ve ayrımı gerçekleştiriliyor. Yani ayrım derken triyaj diyoruz buna. Hastane kapısında bir hemşire görevli mutlaka derecenize bakıyor, ateşinizi ölçüyor. Ateşiniz yüksek olmayabilir ama sizleri sorguluyor. Özellikle son birkaç gün içerisinde başınızdan geçenleri ve olası şüpheli semptomları sorgulayarak sonrasında sizi ilgili departmana yönlendiriyor. Yani kısacası girerken bile risk analizi yapıyoruz. Hastaların girdikleri kapılar bölümden ayrıştırılmış durumda. Yani Covid-19'lu hastayla aynı ortamı paylaşacağım endişesi yaşıyorsanız zaten bu çok mümkün değil. Sağlıklı hasta ile koronavirüs şüphesi olan hasta çok net bir şekilde ayrılıyor. Alanları bile farklı. Bunları da unutmayın lütfen. Ayrıca genel sağlığımız için de kontrolü ele alma zamanı. Yani hayatı normal akışında yaşamaya devam edeceksek o zaman normalde zaten var olan hastalıklarımızı da ötelememiz, ertelememiz de çok da doğru bir hareket olmayacak. Bu nedenle şikayetiniz Covid-19 ile ilgili olsun veya olmasın, hastaneye başvurmanız gerektiğini düşünüyorsanız
Yani düşündüğünüz herhangi bir anda bunu mutlaka ertelememeniz gerekiyor. Muayene olmak ya da kontrollerini yaptırmak isteyen hastalar artık hastanelere gidebilir. Burada önemli olan yeni normal anlayışı doğrultusunda maske, eldiven, hijyen koşullarına uygun hareket etmek. Yani eldiven derken aslında hastane içerisinde zaten bizler bu tedbirleri alıyoruz. Ancak sizlerin unutmayın ki eldiven kullanmanızı zaten çok da fazla tercih etmiyoruz. Çünkü kullanırken başka yerleri veya atarken başka yerleri de kirletme olasılığınız oldukça fazla. Peki hangi şeyleri yaptırabilirim? Genel bir check-up, yani sağlam hasta takibi artık bu saatten sonra veya bu dönem içerisinde pek de olacağını zannetmiyorum. Dolayısıyla sağlam hastalar, yani aslında vücudunda bir hastalığı olmadığını düşünen kişilerin check-up'ları belki dijital, belki işte yerinde olmayan yöntemlerle yapılmaya devam edecek. Onun dışında eğer bir şikayetiniz varsa hastaneye geldiğinizde kan testleriniz yapılabilir. Buralarda bütün alanlar kontrollü. Film çekilebilir. Yine bütün alanlar kontrollü. Muayeneye girdiğinizde bir doktorla karşı karşıya kaldığınızda hem siz hem de hekiminiz zaten karşılıklı maske takarak birbirinizi korumuş olacaksınız. Unutmayın, sağlığı ötelediğinizde iş işten geçmiş olabiliyor ve bazı hastalıkların sessiz katil olabileceğini de aklınızdan çıkartmayın. Evet, sağlıkla kalın diyorum ve bu dönemde belki de en çok güvenilecek yerlerden bir tanesinin hastaneler olduğunu unutmayın diyorum efendim. Görüşmek üzere. Yorumlarınızı bekliyorum.